Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneannemin tarifiyle Maraş kömbesi hazırlayacağız. Lütfen tüm püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. İlk olarak 2 tane büyük boy patatesi ince şekilde dilimledim. Üzerine biraz tuz ve karabiber serpip az su ile haşlıyorum. Başka bir tencerede 50 gram kuyruk yağını alıyorum ve kuyruk yağlarını güzelce eritiyorum. Eğer kuyruk yağı kullanmak istemezseniz bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Fakat kuyruk yağı apayrı bir lezzet veriyor. Ardından bir tane soğanı kuyruk yağı eridikten sonra tencerenin içerisine ekliyorum ve güzelce sotelemeye başlıyorum. Soğanlar biraz yumuşadıktan sonra 300 gram dana kuşbaşını ekliyorum. Çok küçük küpler halinde doğradım eti. Hem güzelce pişsin, hem yumuşak olsun, hem de kömbenin içerisinde çok kalın durmasın diye. Şimdi onu da soğanla birlikte güzelce karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Etim güzelce piştikten sonra bir tane daha soğan ekliyorum harcımın içerisine. Bu ikinci eklediğim soğanlar çok ölmesin, biraz daha diri kalsın, ağza gelsin diye sonradan ekledim. Siz isterseniz baştan da ilave edebilirsiniz. Şimdi harcımın içerisine 1 yemek kaşığı acı biber salçası ve ardından yarım yemek kaşığı kadar da karışık salça ekliyorum. Ve yarım çay bardağı da zeytinyağını ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kuru reyhanı da atıyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıp harcım hepsiyle özdeşleşene kadar bir 5-6 dakika şöyle güzel kaynatıyorum ve sonrasında altını kapatıyorum. Şimdi hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerine az miktarda su döktüm. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve mayamı çözdürüyorum. Ardından 7 su bardağı tam buğday ununu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı ılık su kullanıyoruz. Unu ve suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Daha lezzetli olması için ben unun tamamını tam buğday unundan kullandım. Siz isterseniz hem beyaz un hem tam buğday unu kullanabilirsiniz ya da sırf beyaz undan da yapabilirsiniz. Ama tam buğday unundan çok daha lezzetli oluyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Artık gördüğünüz gibi toparlandı. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyorum. Bu hamuru elde ettikten sonra üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bıraktım. Ve mayalandıktan sonraki halini görüyorsunuz. Puf puf kabardı. Şimdi tezgahıma un serptim ve hamurumu tezgaha alıyorum. Benim bu verdiğim ölçüler 2 tepsi için. Şimdi o yüzden hamurumu hemen 4 eşit parçaya böleceğim. Hamurları eşit 4 parçaya böldükten sonra yuvarlayıp kenara alıyorum. Şimdi bir tane bezeyi aldım ve oklava yardımıyla tepsimin büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum.
Ara sıra üzerine un serpebilirsiniz hamurunuzun oklavaya yapışmaması için. Ve hamur belli bir büyüklüğe geldikten sonra şimdi oklavanın üzerine sarıyorum. Ve sardıktan sonra şöyle ellerimle kenara doğru bastırarak hamurumu genişletmeye başlıyorum. Bu şekilde hamuru büyütmeniz çok daha rahat ve kolay olacaktır. İstediğiniz, kullanacağınız tepsinin ölçüsüne gelene kadar bu şekilde açıyoruz. Ne çok ince ne de çok kalın bir hamur olacak. Orta kalınlıkta bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hamuru istediğimiz ölçüye getirdikten sonra oklavanın üzerine sardım ve bolca yağlamış olduğumuz fırın tepsisinin içerisine güzelce yerleştiriyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. İç harcımıza haşlamış olduğumuz patatesi doğrayıp ekledim ve sonrasında karıştırdım. Şimdi o hazırlamış olduğum iç harcın yarısını kömbemizin içerisine yerleştiriyorum. Her yere eşit gelecek şekilde şimdi kaşık yardımıyla güzelce yayıyorum. Kömbenin üst hamurunu da aynı şekilde açtım ve şimdi onu da tepsinin üstünden kapatıyorum ve şöyle düzeltiyorum elimle. Kenarlarını çok hafif alta doğru bastırıyorum. Şimdi kömbemizin üzerine bolca zeytinyağı sürüyoruz nar gibi kızartması için. Yaklaşık bir tepside 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı sürebilirsiniz kömbenizin üzerine. Ne kadar çok sürerseniz o kadar güzel kızaracaktır. Her yerini güzelce yağladıktan sonra fırına vermeden önce şimdi kömbeyi dilimleyeceğiz. Ben 5 ince dilime ayırıyorum. 5'e 5 keseceğim. Siz de mutlaka fırına vermeden önce dilimleyin. Çünkü sonrasında dilimlediğiniz zaman iç harcı dökülebiliyor. Ama öncesinde dilimlemek her zaman çok daha faydalı oluyor. İç harcında dökülme yaşamıyorsunuz böylelikle. Ve artık kömbemiz fırına girmek için hazır. Bu şekilde 2 tepsi kömbe hazırladık biz. Şimdi ikinci tepsiyi de göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu da ikinci tepsimiz. 2 tepsiyi de 180 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor ama yine de kontrollü olmakta fayda var. Piştikten sonraki halini görüyorsunuz. Tam kıvamında nefis, orijinal tarifiyle bir Maraş kömbesi hazırlamış olduk. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olmayı, tarifimi denedikten sonraki güzel yorumlarınızı bırakmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi size bu güzel kömbenin hemen içini de göstermek istiyorum. Bakın altı, üstü nar gibi kızardı. Ve böyle üstü hafif kıtır oluyor ve içi de yumuşacık ve çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.